Biz bu videoda birazcık güncel bilgilerden bahsetmek istiyoruz. Birazcık hem bilgi vermek hem de şu an bulunduğumuz durumu da aktarmak, sizle paylaşmak istiyoruz. Şimdi biz Kolombiya'ya 8 Nisan'da geldik. Bizi Samueller karşıladı. Biz 30'unda biletlerimiz iptal olduğunda Lüleburgaz'a geri döndük. Lüleburgaz'da bir hafta daha kaldık. 8'inde tekrar bilet alıp Türk Hava Yolları'ndan hem gidiş hem dönüş hem de bir aylık kaldık. Yani 3 ay bile dedik, şimdi risk olmasın, ne kadar kalacaksınız falan. Çünkü Türk Hava Yolları öyle bir davrandı ki sanki bizi böyle ahiret sualine çekecekler. Yani otellerimizi ayarladık. Böyle bir sürü hesap yapıyoruz. Ya bilmiyorum, bu dünya niye böyle olmuş? Bu kadar seyahat etmek zorlaşmış. Her şey niye bu kadar saçma hale gelmiş? Gerçekten bilmiyorum. Ama bunda havayolu şirketlerinin tamamı aynı. Yani Türk Hava Yolları'nı al, vur ötekine, hepsi aynı. Ya hepsi kendilerini minimum riske atacak şekilde şu anda çalışmaya çalışıyorlar. Yani öbür gün mesela ben buraya geldim, kaçak konumuna düştüm. Böyle bir şey olduğu durumda Türk Hava Yolları'na o ülke ceza kesiyormuş. Siz işte dönüş bileti olmamasına rağmen bu yolcuyu uçağa aldınız. Ya bizim devam biletimiz var, satın alınmış bilet. Ondan sonra bütün rezervasyonlarımız tamam. Dünya turuna çıkacağız diyoruz. Haberlere çıkmışız. Bir sürü sosyal medya hesabımız var. Aylardır hazırlık yapıyoruz. Yani hiçbir bir şeye bakmıyorsunuz. Hiç mi bu kadar mı yani sizin filtreniz? Evet veya hayır mı? Neyse, kafa şişirmeyelim. Velhasıl biz gidiş dönüş bileti aldık. Ondan sonra buraya geldik. Buradan geldikten bir sonraki gün sonra da ben biletimi şu anda 8 Ekim Bogota olarak değiştim. Yani 6 ay sonra öteledim. Ama şöyle de bir güzellik var. Biletiniz Güney Amerika'da yer alan ülkelerle değişilebiliyor. Hepsiyle değil ama bir bölge var. Evet, bir bölge var. Bilet alırken sorabilirsiniz. Ben işte şu ülkeye gidiyorum ama daha sonra şu ülkeden dönmek istersem dönebilir miyim diye. O zaman diyorlar ki evet, siz bu ülkeden alıyorsanız o ülkede gidebilirsiniz. Oradan da değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla gidiş dönüş bileti almak bazen mantıklı oluyor. Bir sebebi de şu. Ben keşke bilseydim öyle yapardım. Aslında Erasmus'tan biliyordum, bunu da unutmuşum. Bir bilete baktığınız zaman gidiş, mesela ben gidiş baktığımda 18.000 yazıyordu. Geliş dönüş baktığımda o bilet 13.000'e düşüyor. Böyle de bir fark var. Yani gidiş dönüş aldığınızda o bileti dönüşünü de ondan aldığınız için Türk Hava Yolları bir indirim uyguluyor ona. Bir de dönüş biletimiz olmuş oldu yani şimdi. Sonuçta alacaktık onu. Bizim 1000 euromuzun yağması kötü oldu. Köpekler. Ve bu arada şu bir kafeterya gelirken merak ettik ne diye. Otel mi acaba diye. Bir kafeteryaymış. Bir kahve içtik. 2 tane kahve, ufak bir tane kağıt helvaya 5.000 peso aldılar. 1.2 dolar. Şimdi Kolombiya'ya indik. Bogota'ya geldik. Bogota'dan sonra biz seyahatimize devam ediyoruz. Nerede kalıyoruz? Couchsurfing'de. Daha önce de anlatmıştık. İlk başta bizi karşılayan aile Couchsurfing'deki işte Samueller oldu. Samueller'de biz 5 gece kaldık. 4 gece kalacaktık. Sonra bir gece daha kaldık. Buenos Dias. Baksana şunu. Ortamı. Köpekler, tavuklar bir arada dost şekilde yaşıyorlar. Bogota'dan sonra Tunja'ya geldik. Tunja'da da bir hostumuz vardı. Bu hostları şöyle bulduk. Onlar aslında bizi buldu. Biz sadece Couchsurfing'de hesabımız vardı. Daha önceki videolarda anlatmıştık. Çok kısa bahsedeyim tekrar. Couchsurfing'de biz hesap açtık. Bir sürü insan ağırladık. Bir Japon, bir Arjantinli, bir Belaruslu çift ağırladık. Ayrıca işte Kars'a gittiğimizde değişik yollarda bize referans oldu. İşte Selim Kars'tan referans oldu. Başka arkadaşlarımız referans oldu vesaire.
7-8 tane bizim referansımız vardı. O referanslarla buraya geldiğimizde insanlar bize güveniyor. Bunlar da birileri kalmış, bunlar iyi insanlar diye. Giden kişiler çünkü bize iyi yorumlar yapmıştı. Şimdi burada da gelirken biz Couchsurfing'de İran'a çıktık. Dedik ki biz işte şu tarihler arasında Bogota'da olacağız. Şu tarihler arasında Turnha'da olacağız. Ondan sonraki plan net olmadığı için yazmamıştık. Bu Bogota'daki ilana mesela 3-4 kişi dönüş yaptı. Ama birisi şey dedi. Ne olur gelin bizde kalın. Yani biz sizde kalmanızı istiyoruz vesaire diye. Gitmeden önce şey istemiyorduk çok. Ya herkes gibi Kolombiya, sakat ülke vesaire diye bir ön yargıya sahiptik. Ondan sonra dedik ki hostellerde kalalım. Ya zaten çok pahalı değil. Hani 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar neyse. Biraz da paramız da vardı ya o zaman şey olarak. Ya en azından 1000-1500 dolar fazla paramız vardı. Neyse o yüzden Couchsurfing'de kalmayacaktık. Daha sonra Couchsurfing'e sadece biz geliyoruz size tanışmak istiyoruz diye ilan yazmamıza rağmen bir kişi ne olur gelin bizde kalın diye bayağı bir ısrar etti. O da Samuel. Yani ısrar ettiği kadar da iyi birisiymiş. Bir önceki videoda ondan bahsetmiştik. Sonra olmadı, gidemedik. O bizden daha fazla üzüldü. Yani ondan sonra biz hatta şey diye düşündük. Ya Arjantin'e mi gitsek? Çünkü bilet birine 11.000 liraydı, birine 8.000 liraydı. Dönüş bileti hoş. Yine fark edecekti ama ya biz sırf oradaki bağlantılarımız yüzünden bir de hani öyle hissettiğimiz için Kolombiya'ya devam etmek istedik. Arjantin'den vazgeçtik. Arjantin'in bir de yok sağlık prosedürü, yok Covid'i bir sürü şey vardı. Ekstra istediği şey vardı. O yüzden de Kolombiya'ya tekrar ne yaşayacaksak yaşayacağız dedik. Gelelim dedik. Şimdi bir aydır Kolombiya'dayız. Bogota'dan Tunha'ya geçtik. Tunha'da da yine bir ailede kaldık. Gene aynı yöntemle. Bir kişi bizi davet etti. Biz gene ilana çıkmıştık. Bu sefer biz kalacak yer arıyoruz diye çıktık. Oradan da biri bize yazdı. Gökten gene bir mango düştü bu arada. Can senin kısmetine. Vallahi dalından düştü. He? Dalından düştü şimdi. Dalından düştü mango. Gökten mango yağıyor. Ondan sonra Tunha'da La Paz ve Florian diye 2 tane yere gittik. Onlar yani bunların hepsi Couchsurfing. Şu anda kaldığımız şeyler Couchsurfing. Aradaki bağlantıları yani geliş gidişleri otobüsle yapıyoruz. Otobüsler çok rahat. Yani güzel firmalara binerseniz otobüsler efsane rahat. Bir tek şoförleri çılgın. Şoförler çok süratli kullanıyor. Yani inanılmaz süratli kullanıyor. Ve yollar bizim işte Artvin'in eski yolları gibi yani 2 şerit gidiş geliş yani tek şerit gidiş tek şerit geliş ve karşıdakini göre göre solluyor. Yani insanın gerçekten yüreği ağzına geliyor da alışmışlar büyük ihtimal. Onlar çok rahat kullanıyorlar. Bundan sonra Sahil'e geldik. Sahil'de artık biraz kendimiz araştırma yapmak istedik. İşte İspanyolca çalışmak istedik. Bilgisayara videoları arşivlemek. Yani böyle kendi özel işlerimize zaman ayırmak istedik. O yüzden hostel tercih ettik. Hostel de ucuzdu gene. Orada da bayağı keyifli zaman geçirdik. Orada mesela hostelde Erasmus'taki gibi bir sürü öğrenciyle tanıştık. Farklı insanlarla tanıştık. Yani böyle bir deneyim oldu. Evet, yıllar sonra nasıl olacak merak ediyorduk mesela hostel deneyimi. Alışabilecek miyiz? Nasıl kalacağız diye Ankara'dayken. Oradan sonra da şimdi Santa Marta'ya. Oradan işte bizim gene koçumuzun bir yazlığı varmış. İlk oraya gittik. Sonra orası biraz bakımsız kalmış. Verdiği kişi düzgün bakmamış oraya. Orada kalamadık. Taganga'da bir gün kalıp buraya geldik Minka'ya. Burayı çok sevdik. 6 gündür buradayız. Buradan ayrılmak da istemiyoruz ama artık devam etmemiz gerekiyor. Buradan gene bir Santa Marta'ya gidecek. Host'ta kalacağız. Host'ta yine Couchsurfing'den bulduk. 2 gün orada kalacağız. Santa Marta'yı sevmek istiyoruz. Sırf o yüzden Koç'ta kalacağız. Çünkü sevmedik. Yani çok sıcak, çok böyle tehlikeli duruyor bir yerde, evsizler vesaire. Orayı sırf sevebilmek için host'ta kalacağız. Biraz o bizi anlatsın istiyoruz. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Cartagena, Medellin ve Peru'ya geçeceğiz. Büyük ihtimal Ekvador'u da iptal edeceğiz. Ama şu an belli değil. Bir şey demeyelim. Şu an yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Umarım bizim geçmişteki devam eden
işte Bogota, Tunha, Sahil yolculuklarına da siz de eşlik edersiniz. Biz böyle bir yandan eski videoları koyarak, işte şehirleri göstererek, etrafı göstererek anlatacağız. Bir yandan da bilgi vermek istiyoruz. Hangi ulaşım araçlarını kullanıyoruz, ne şekilde alışveriş yapıyoruz vesaire. Bu videoda çok değinmedik. Bu videoda sadece bunlara değineceğimize değindik. Bundan sonraki videolarda daha bu tarz videolar koymak istiyoruz. Epeyce konuştum. Yine kızacaksınız bana. Hostelimize geldik. Bir de hostelimizi gösterelim, bitirelim. Bu da şu anki hostelimiz. Böyle bir ev. O zaman